Merhaba arkadaşlar, şu anda Venezuela'nın başkenti Caracas'ta. İlginç bir süpermarketteyim çünkü bu süpermarkete herkes giremiyor. Ben dışarıda tam 1,5 saat sıra bekledikten sonra girebildim. Herkes beşerli alıyorlar ve buradan çıkarken herkesin belli sayıda bir ürün alma hakkı var. Ve ürünlerin birçoğu krizde olduğu için bulmak çok zor. O yüzden mesela hemen şöyle göstereyim. Şu anda rafların birçoğu boşalmış durumda. Bu raflarda boşalmış olan kısım temizlik ürünlerinden oluşuyor. Şu arkamda görün mesela mısırı no tocar diyor. Yani toptan almak kesinlikle yasak. Onunla beraber şurada herhalde salsa sos diyor. Onu toptan alamıyorsunuz. Birçok ürünü toptan almak yasak. En fazla alabileceğiniz miktar 2. O da hepsi için değil. Genelde bir tane alma hakkınız var. Bu arada süpermarkette gördüğünüz birçok ürün genellikle burada dışarıdaki fiyatlara göre 10 kat pahalı. Mesela 6.900 Doritos'un fiyatı. Bu ne demek? 1 doların yaklaşık 3'te 1'ine denk geliyor. 30 cent. Yani 1 liraya falan denk geliyor. Bize göre çok ucuz ama onlara göre çok pahalı. Süpermarkette olmayan birçok ürünün nedeni de büyük kartellerin tüm marketlerden, tüm marketlere yani devlet aracılığıyla ya da özel şirketler aracılığıyla markete gelen ürünlerin hepsini toplayıp kara borsadan satmak istemesi. Mesela devlet diyor ki sen bu ürünü aldın, şu ürünü ondan satacaksın diyor. Market alıyor bunu, ondan satmaya başlıyor. Sonra geliyor kara borsadan karteller, yani bu işi asıl krize sokan insanlar, diyor ki sen bunu ondan satma, bana 15'ten sat diyor ve bütün marketlerdeki ürünlerin hepsini satın alıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bu adam, bütün ürünlere sahip olan adam kara borsada bunları 15'ten 20'den çok daha yüksek fiyatlardan satıyor. Dolayısıyla insanların alım gücü buna yetişmiyor. Devlet de buna karşılık olarak zam yapma ihtiyacı duyuyor. Bütün zamlara, bütün maaşlara zam yapıyor. Mesela geçen ay asgari ücret %50 zamlandı. Buna rağmen diğer özel şirketler de, gıda şirketleri, market şirketleri de bütün ürünlerin fiyatlarını birden 2 kat %100 zamlandırıyor. Dolayısıyla hiçbir fark olmuyor. İnsanlar yine alamıyor. İnsanlar yine alım gücü düşük oluyor. Bunun nedeni de enflasyon oluyor. Şu anda ülkede enflasyon %1350 artmış durumda. Bu ne demek? Müthiş bir alım gücü zorluğu var. Yani şöyle düşünün. Koç'un, Sabancı'nın bizim ülkemizde elini ayağını çektiğini düşünün ve bütün ürünlere zam uyguladığını düşünün. Ülke gerçekten çok karışır değil mi? Şu anda da Venezuela'da olan durum tamamen bundan ibaret. Yani büyük şirketler genellikle gıda sektörünün %80'ine sahipler. Dolayısıyla onlar sağcı kesimden, yani solcu kesime nazaran devlet, hükümet karşıtı olan bu şirketler hükümet maaşlara zam yaptığında bunlar 2 kat fazla zam yaparak krizin devam etmesine neden oluyorlar. Ve bütün kontrolü, bütün ekonomik kontrolü onlar yönetiyorlar. Aslında şu anda ülkedeki en çok sıkıntı çeken kesim daha çok çocuklar ve yaşlılar oluyor. Çünkü bebek bezi bulamıyorsunuz. Bebek maması bulamıyorsunuz ve sağlıklı yetişme ortamı bulamıyorsunuz. Yetişkinler bir şekilde karnını doyuruyor, bir şekilde yaşamına devam edebiliyor ama yeni doğan bebekler ve yaşlılar çok zor durumda şu an ülkede. Şu anda Venezuela'da sıradan bir süpermarketteyim. Süpermarketlerdeki krizi, yani insanların bir şey bulamama şeyini size göstermek istedim. Mesela şu anda bir reyonun önündeyim. Şu anda en çok sıkıntı çektiklerden birisi de çamaşır deterjanı, yani temizlik ürünleri. Arkamda gördüğünüz rafın tamamen boş olduğunu görebiliyorsunuz. Bir tane elimde tuz var. Bu tuz ülkede şu anda en çok pahalı ve en çok krize yol açan şeylerden birisi. Ülkede tuz bulunmuyor. Bununla beraber şeker, un, pirinç gibi şeyler de bulunmuyor. Mesela şu anda bir tane tahıl reyonunun önündeyim. Tahılları bilerek renksiz ve kartona yaparak maliyeti düşürüyorlar. Bu şekilde daha ucuza mal etme şansları oluyor. Şu an böyle sektörler. Mesela şu tahılın fiyatı 8.688 bolivyarmış. Yaklaşık 50 sente denk geliyor. Ama bu 50 sent onlar için çok büyük para. Şu an bunu almaya güçleri yetmiyor. Market fiyatlarının dışarıdaki kara borsa fiyatlarından 10 kat daha pahalı olduğunu falan söyleyebilir. Burada yine cipsler falan var. Cipslerin fiyatları 7.000, 5.000. Mesela şu 14.300'müş en büyük cips. Yani şu 1 dolara denk geliyor. Burası birazcık züccaciyeye andırıyor ama yine de gıda ürünleri bulmak mümkün. Gördüğünüz gibi bütün reyonlar bomboş. Hepsi bomboş. Venezuela marketlerin durumu tamamen bundan ibaret şu an. Şimdi yine başka bir süpermarketteyim Venezuela'da. Markette gördüğünüz gibi rafların birçoğu bomboş. Yine en çok aranan ve bulunmayan malzemeden bir tanesi de bebek mamaları. Gerçekten çok zor bulunuyor. Bebek bezi, bebek maması, un, tahıl, temel gıda ihtiyaçları hiçbir şekilde bulunmuyor. Gördüğünüz gibi pirinçler neredeyse bitmiş. Bu da tahıl. Tahıl da zaten en çok satılan ve eğer bu dükkana geliyorsa bugün içinde bitiyor. Bu mesela şimdi gelmiş. Buranın komplesi bitirmişler. Şu anda zaten şurada sıra var. Bu arada Venezuela'da her hafta ya da her geçen gün başka bir şeyin krizi olabiliyor. Mesela geçen hafta kriz bebek bezlerinde ve peçetelerdeydi. Peçete hiçbir şekilde, bebek bezi hiçbir şekilde ülkede bulunmuyordu. Bu hafta bunlar gelmiş, bolca var. İnsanlar bulabiliyor ama bu haftada en çok sorun yaşanan şeylerden birisi de yine pirinç gibi gıda ürünleri ile beraber temizlik malzemeleri. Şu ürünler hiçbir şekilde bulunmuyor ve çok yüksek fiyatlardan satılıyor. Mesela bunu 16.500 liraya satıyorlar. Bu 1 dolar yapıyor. Yani asgari ücretin nereden baksanız 20'de birine bir tane temizlik ürünü alabiliyorsunuz. Asgari ücretin 20'de birine. Aynı şekilde 6.500. Bunlar çok uçuk fiyatlar normal fiyatlara göre. Gördüğünüz gibi çok büyük bir sıra var. Bir ürün geldiği zaman insanlar marketlere bu şekilde doluşuyor.
ülkede en zor bulunan şeylerden bir tanesi de makarnalar. Şu anda gördüğünüz gibi makarnanın bir tane makarna fiyatı 1 dolar. Bu asgari ücretin 20'de birine denk geliyor. Yani asgari ücretinizde sadece 20 tane makarna alabiliyorsunuz. Birazcık sessiz konuşmam lazım çünkü her yerde insanlar var. Burası Venezuela'nın en lüks marketi. Fiyatlar çok birbirinden ilginç ve farklı şekilde. Yani şöyle göstereceğim ama. Her hafta farklı bir şeyin krizi oluyor. Mesela geçen hafta kriz olan şey tuvalet kağıdıydı. Bu hafta tuvalet kağıtları yerinde ve istediğin kadar alabiliyorsun. Geçen hafta tuvalet kağıdı ve bebek bezi bulmak çok zormuş. Peçete gibi yani kağıt ürünleri krize girmiş, o yüzden bulunamıyor. Şu an bu hafta bulunabiliyor. Mesela bir peçeteyi ne kadar satıyorlar? 3000 bolivara satıyorlar. Şu anda ülkede en çok sıkıntısı olan şeylerden bir tanesi de gıda ürünleri. Yani gıda ürünlerinden kastım ne? Temel gıdalar, tahıl ürünleri, pirinç, bulgur ve makarna gibi şeyler. Mesela şöyle bir makarnanın fiyatını göstereyim size. Şu makarnanın fiyatı 17.400. Yani şu makarna 1 dolar. Bu 1 dolar ne demek biliyor musunuz? Asgari ücretle, yani Venezuela'da çalışan bir asgari ücretle bununla sadece 20 tane makarna alabilirsiniz demek. 17.400 gerçekten çok pahalı bir fiyat. Onun dışında farklı bir şey göstereceğim şimdi size. Yine kapitalist bir ürün olan Coca-Cola'yı göstereceğim. Şu gördüğünüz 2 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 6500. Yani 35 cent. 1 lira. Yani aradaki farkı anlayabiliyor musunuz? Yani normalden daha ucuzken 6500 iken aslında kara borsa fiyatı, yani dışarıdaki fiyat normalde satılması gereken fiyatın 10 katı pahalılığında. Şu anda markette gördüğünüz her şey satılması gereken fiyatın 10 katı pahalılığında. Dolayısıyla fakir halk buradan gelip alışveriş yapamıyor. Sadece orta kesim ve yüksek kesimin insanları gelip buralardan alışveriş yaptığını görüyorsunuz. Gelin diğer fiyatlara biraz göz atalım. Yine krizde olan ürünlerin diğerleri ise daha çok temizlik ürünleri oluyor. Mesela acı burada 14.200'müş. Yani 1 dolara gibi fiyata. Yani dediğim gibi sadece asgari ücretimde şundan 20 tane alabiliyorsunuz. Ya bundan 20 tane almanıza gerek yok tabi ama başka bir şey alamıyorsunuz. O yüzden buradaki insanların çoğunluğu 3 işte falan çalışıyorlar. Hafta sonu gibi ya da akşam tatilleri, akşam dinlenme gibi bir süreçleri yok. Sadece çalışıyorlar, çok az uyuyorlar. Gelin biraz da et fiyatlarına bakalım. Et Güney Amerika'da genellikle domuz eti çoğunlukla olmak üzere ama dana etleri de var. Ben dana etin fiyatını soracağım şimdi. Ha, res yazıyor zaten. Contacoesta res 30.000 diyor. Yani 2 dolar. 2 dolar da ortalama 7 lira falan yapıyor. Kilosu 7 lira etin. Et ucuz şeylerden bir tanesi. Gelelim meyve sebze reyonuna. Burada ilginç şeyler var. Çok ilginç şeyler var. Onları göstereceğim. Apicrillo diye bir şey var. Bu tatlı patatese benziyor. Ama değil. Kilosu 3400. Yani ne yapıyor? 20 cent. 60 kuruş, 70 kuruş falan şunun kilosu. Şunun ne olduğunu anlamadım. Değişik bir kök. Bizim bir tane çiçek var. O çiçeğin köküne benziyor. Ayuyama varmış. Yani bal kabağının kilosu 2000. 2000 ne yapıyor biliyor musunuz? Yani bundan 8 kilo alabiliyorsunuz. 1 dolara 8 kilo şundan alabiliyorsunuz demek oluyor. Patatesin kilosunu yazmamışlar. Contacoesta es patato. Oçamilmiş. Oçamilin ne olduğunu bilmiyorum. Şurada muz var. Bu muz normal bir muz değil. Bu pişirilen muz. Genellikle kızartıp yiyorlar bunu. Daha önce ben birkaç kere aldım. O hataya düştüm. Bir daha almam. Çünkü yiyemiyorum. Burada yine köpek mamaları, köpek şeyleri var. 111.000. Yani benim otel fiyatıyla aynı. Düşünsenize şu Venezuela'daki en lüks otelin fiyatıyla şu aynı fiyat. Böyle bir şey olabilir mi? Gelelim meyve bölümüne. Mesela çilek. Burada çileğin kilosu 4400'müş. Ben sokakta bine bulmuştum. Çok değişken oluyor fiyatlar zaten. 4400 de ortalama 25 cent yapıyor. Yani 75 kuruş falan yapıyor. Şu 75 kuruş. Ananas ne kadarmış? 3900 diyor. Şu ananas 1 liraya falan denk geliyor. Meyve gayet ucuz. Şimdi burada ilginç bir şey daha var. Sarımsak. Sarımsakları böyle paket paket yapıp satıyorlar. Onun da fiyatı ne kadarmış? Hemen bakayım. Yazmamışlar. Contacoesta is this. Yo no puedo estar usando esa cámara aquí, ¿no? Ha? Yo no puedo estar usando cámara aquí. Illegal? Eso es ilegal. Why? Ilegal. Supermarket. Es ilegal. Documentary. Igualito, eso no, aquí no se puede ni cámara, ni video, ni nada. Ne oluyor? Ay, no. Aa, okey. Bir de burada asıl ilginç olan şey var. Mesela dışarıdan ithal ürün gelmedikçe onlar da kendi ürünlerini daha bu yıl üretmeye başlamışlar. Mesela Fanta yerine üretilen Hit diye bir tane içecek var. Yine Sprite yerine üretilen Chiquito diye bir tane ürün var. Bunlar da gayet değişik. Şu aldıklarım yaklaşık 1 dolar civarında. Yani 13.000 yapıyor ve 13.000 için ödediğim paraya bakın. 80 cent falan yani şu ikisi. 10.000 bu, 3.000 falan da bu. I will pay cash. I don't understand. No, I can pay with my card and I can keep the cash. Yeah, okay. Bana şeyi sordu şimdi. Ben kartımı ödesem bana parayı verir misin dedi. Çünkü burada nakit bulmak çok zor. Ben de şimdi ona vereceğim parayı. O da kartla ödeyecek. You're welcome. I can't find any cash. I know, like it's problem, right? A big problem. Şey diyor, dışarıdaki diğer marketlerin hepsi buradaki marketin yarı fiyatınaymış. Oradan da hepsinde nakit vermek zorundaymış. Kart geçmiyormuş. Burada nakit bulmak çok zor dediğim gibi. O yüzden bana şey dedi, işte nakiti bana ver ben kartla ödeyeyim olur mu dedi. Ben de tamam dedim. Yani ona faydalı olması için aslında.
Biraz önce o sohbet ettiğim adam tur rehberim şurada, o yüzden çok güzel İngilizce konuşuyor. Buralarda tehlikeli bölgeler olmadığı için rahat rahat kameramı çıkartıp video çekebiliyorum. Oh be, vallahi gizli video çeke bir hal olmuş. Gittim, marketin adı Gama Market. Fıstık aldım ve Powerade gibi bir şey aldım biraz enerji versin diye. Çünkü çok yürüyeceğim bugün. Ben tur rehberim deyince ona şey sordum. Burada neler yapabilirim diye sordum. Bana çok güzel bilgiler verdi. Defterime yazdı sağ olsun. Bir de şey dedi, kartını verdi. Eğer acil bir durum olsa beni arayabilirsin dedi. O güzel oldu benim için. Ve marketten aldığım şeyler bunlar. Şöyle göstereyim. Bu Powerade gibi bir şey. Aynen bildiğin Powerade. Burada 3000 ne kadar yapıyor biliyor musunuz? 18 bölü 3 desek 6. Şu elimde gördüğünüz 50-60 kuruş bir şey. Burada 60-70 cent, yani 2 liraya falan denk geliyor. İkisini aldım, biraz enerji almak istiyorum. O biraz önce bahsettiğim çocuk da burada tur rehberiymiş. Sağ olsun bana bayağı bir bilgi verdi. Şimdi onun söylediği bazı yerlere gideceğim. Park falan varmış. Teleferikler varmış. Oralara gideceğim. Venezuela'da hayat böyle arkadaşlar. Çok zor. Gerçekten zor. Yani dışarıdan geliyorsanız turist olarak ve paranızı bozdurabilirseniz burada yaşamak çok güzel ve çok kolay. Krallar gibi yaşıyorsunuz. Asıl sorun burada para bozdurmak. Para bozdurmak için de kara borsaya gitmeniz gerekiyor. Kara borsada çok tehlikeli. Neyse, bu videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olun. Dünya beraber gezelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.